Şu kararlı ve delici gözlere bakın. Alev alev yanan kırmızı kürke, saklı antik Yunan bahçelerinden gelme zeytin gibi buruna ve el gibi durmayan kocaman ellere bir bakın. Bu Knuckles, Sonic evreninden bir dönemler favori karakterim ve ikinci Kirpi Sonic filmiyle beyaz perdeye ilk atılımını gerçekleştirecek kişilik. Fakat kim bu Knuckles, ardındaki hikaye ne, amacı ne? Hadi bakalım kendisini biraz daha yakından tanıyalım. Bu bey Takashi Yuda. 1989 yılından beri oyun tasarımcısı olarak Sega'nın bünyesinde çalışan ve tabii ki şu anda kendisinden bahsettiğime göre Echidna Knuckles'ın yaratıcısı. İkinci Sonic oyunundan beri Sonic ekibinin bünyesinde karakter tasarımcısı olarak yer almış Yuda Bey, Space Channel 5 ve hayli popüler Puyo Puyo oyunlarında parmağının bulunmasının yanı sıra Sonic Riders'ın da prodüktörü. Çok yönlü ve yetenekli bir bey olsa gerek. Üçüncü Sonic oyunu yapım aşamasındayken ekip Sonic'in gözünü korkutup zorlayacak bir rakip arayışına giriyorlar. Güçlü, kuvvetli, karizmatik, mavi kirpiye tehdit oluşturabilecek bir karakter isteniyor. Türlü çeşit hayvan arasından 1001 farklı dizayn çıkardıktan sonra Yuda Bey bugün bildiğimiz Knuckles'ı tasarlıyor nihayet. Sonic'in yaratıcısı Yuji Naka-Bey'in bir röportajda belirttiğine göre de duvar kırabilecek bir karaktere ihtiyaç duymuşlar. Bu yüzden dikenli karınca yiyen namı diğer Echidna olarak da bilinen hayvanı seçmişler. Yuda Bey'in ise Knuckles'ın Sonic evreninde böyle kalıcı bir yer edineceği hiç aklına gelmemiş çünkü kendisi onu tasarlarken bir yan karakter olarak tasarlamış. Parmak veya parmak eklemi anlamına gelen Knuckles ismi ise kendisine o dönemlerde Sega'nın Amerika kolunun ürün pazarlama yöneticisi olan Pamela Kelly tarafından konulmuş. Peki kim bu Knuckles tam olarak? Hikayesine bir göz atalım. İster inanın ister inanmayın ama kesin bilgi Knuckles sadece 15 yaşında. Angel Island olarak anılan uçan bir adada yaşıyor. Gizemli bir yer, aynı zamanda Master Zümrüt'ünün bulunduğu yer. Nedir o diye merak edebilirsiniz. Sonic evreninde Sonic'i sarıya döndürüp güçlendiren Kaos Zümrütlerini hatırlıyor musunuz? Master Zümrüt'ünü Kaos Zümrütlerinin kriptoniti gibi düşünün. Tanrılar tarafından Kaos Zümrütlerinin güçlerini almak, kontrol etmek için yaratılmış bir taş. Angel Adası'nın havada durmasının da sebebi. Taş olmazsa adada yere düşüyor. Yüzyıllar boyunca Knuckles klanından geri kalan Echidna'lar tarafından korunmuş ve evet günümüzde Zümrüt'ün koruyucu gardiyanı Knuckles'tır. Sağlam bir bekçidir Knuckles, hayatı pahasına Zümrüt'ü korur, görevine hayli sadıktır ve yalnızca acil durumlarda veya kendisine ihtiyaç duyulduğunda adayı terk eder. Fakat göreve bağlılığı kendisine yalnız bir hayat getirmiştir. Bu yüzden belki de asabidir, inatçıdır, bazen antisosyal ve utangaç davranır. Yine de cesur ve iyi yürekli biridir. Sonradan karakteri mahvedilmiştir ki ona birazdan geleceğiz. Yaşadığı yalnız hayat kendisini biraz da saflaştırmıştır ve bu yüzden Eggman tarafından kandırılır. Nasıl mı? Serinin 3. oyunu ve devamında Eggman'in uzay mekiği benzeri aracı Death Egg, Angel adasına düşer. Knuckles'la karşılaşan Eggman, ki o zamanlarda adı Dr. Robotnik'ti, Knuckles'a Sonic ve Tails'ın kötü niyetli olduğunu ve Zümrüt'ü çalmak için adaya gelmek üzere olduklarını söyler. Bu bir yalandır tabii çünkü Eggman'in planı Zümrüt'ü çalmak, gemisini tamir etmek ve Zümrüt'ün gücünü hain planları için kullanmak. Bunu başarır başarmasına fakat Süper Sonic tarafından durdurulur. Sonic Zümrüt'ü adaya ait olduğu yere getirir ve bu olayda Sonic ve Knuckles arasında dostluğun ve güçlü bir bağın başlangıcı olur. Biraz da karakterin güçlerine ve yeteneklerine bakalım. Dediğimiz gibi Knuckles Zümrüt'ün bekçisi, haliyle güçlü bir dövüşçü. Kendisini ilk gördüğümüz sahneyi hatırlayın. Tek yumrukla Süper Sonic'i şaşkaloz edip normal Sonic'e döndürüyordu. Ki Sonic evreninde bunu yapabilen bir başka karakter olmadı hiç. Özellikle dönüşüm geçirmemiş haldeyken.
Knuckles'ın sahip olduğu süper güçlerle yere bir yumruk vurması yetiyor. Yeri sallıyor, depremler yaratıyor, hatta volkanik patlamalara sebep oluyor. Sonic hızı temsil ediyorsa Knuckles da gücü temsil etmekte. Ama bu yavaş olduğu anlamına da gelmez. Serinin tarihi boyunca şahit olduğumuz kadarıyla o da Sonic kadar hızlı koşabiliyor. Aynı zamanda havada süzülüp Sonic'in aksine yüzme de biliyor. Kendisi bir de usta bir hazine avcısı ve Kaos zümrütlerinin veya Master zümrütünün enerjisini hissedip onları takip edebiliyor. Sonic gibi olduğundan daha güçlü başka formlara dönüşmüşlüğü de vardır karakterimizin. 3. oyunda 7 zümrüt ve 50 yüksük toplanıldığı takdirde Knuckles, Super Knuckles adlı yeni bir forma dönüşüyor. Sonic gibi fiziksel bir dönüşüm geçirmez ama kırmızı kürkü ışıl ışıl yanıp sönmeye başlar. Zaten güçlü olan Knuckles bu durumdayken neredeyse durdurulamaz olur. Archie Comics tarafından yayınlanan Sonic çizgi romanlarında ise bu haline Hyper Knuckles dendiği de görülmüştür. Sebebi ise çizgi romanlarda Süper Sonic ile karşılaşacak olması ve yazarların çarpışacak iki karakterin süper olarak anılmasını istememelerinden kaynaklı. Fakat daha sonra tekrar bu dönüşüme Super Knuckles dendiği görülmüştür, lakin artık hiçbir önemi yok. Çünkü güncellenen Sonic mitolojisinde artık dönüşüm geçirebilen tek kişiler erkek kirpiler. Özellikle Shadow'un seriye dahil oluşundan sonra ise zaman içinde Knuckles cool karakter statüsünü yitirmeye başlamıştır. Kendisi serinin şakalı karakterine döndürülmüştür. Sonic evreninde Sonic liderdir. Tilki Tails ise zeki olandır. Grubun beynidir. Sonic izleyen bebeleri kim güldürecek diyerek Knuckles grubun komi ve şapşalı rolüne oturtulmuştur. İyi mi yapılmıştır bilemem ama yazık oldu. Çok yazık. Son yıllarda türeyen Ugandalı Knuckles mimleri de ne yazık ki Knuckles'ın bu durumuna tuz biber olmuştur. 8 Nisan 2022 tarihinde gösterime girecek olan Kirpi Sonic 2 filmi ise bu durumu değiştirip Knuckles'ı eski günlerine döndürecek gibi duruyor. Filmde karaktere sesiyle can verecek isim ise ünlü aktör İdris Elba olacak. İdris Elba seçimi başlarda hayranlar tarafından pek hoş karşılanmamıştır. Çünkü beyefendinin hayli tok, çekici ve seksi bir sesi vardır. Fakat fragman yayınlandıktan sonra gelen tepkiler ise hayli olumlu olmuştur. Kişisel fikrimi sorarsanız bence de gayet başarılı bir iş çıkarmış, sesini Knuckles üzerinde hiç sırıtmıyor. Şimdilik hem Knuckles'tan hem de bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.